Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Omron kompresörlü nebulizatörün incelemesini yapacağız. Bu nebulizatör nasıl, işimize yarar mı, alınabilir mi, artıları neler, eksileri neler? Bunda uzun kullanım değerlendirmesi neticesinde yaşadıklarımızı sizlere aktarmaya ve ifade etmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi çocuğu olan evlerin %80'inde olmazsa olmaz olup bir şekilde çocuklar hasta olduktan sonra Ventolin ve buhar vermemiz gerekiyor ve bunun için de evimizde bir tane nebulizatörün bulunması gerekiyor. Artık günümüz şartlarında, günümüz ortamında evinden çocuğu olup da nebulizatör bulunmayan kalmadı desek yeridir. Herkesin evinde bir şekilde nebulizatör olması gerekiyor. Bir şekilde buna mecbur kalıyoruz. Bir şekilde çocuklarımız hasta oluyor ve bu aletin evimize bir şekilde girmesi gerekiyor dostlarım. Böyle bir ortam olunca bizim de evimize girdi. İnşallah bu videoyu izleyenlerin evine girmez veyahut da denk gelenlerin evine girmek zorunda kalmaz. Herkesin kendi çocuğu sağlıklı, sıhhatli ve afiyetli olmasını istiyoruz elbette. Ama sonuç itibariyle hastalanma durumu meydana geldiği zaman bu nebulizatörün alınması gerekiyor ve burada hangi nebulizatörü alabiliriz? Hangi nebulizatörlerin hangi özellikleri var? Tercih sebebi neler? Bunları da bilmemiz gerekiyor dostlarım. Şimdi bugün bizim sizlerle incelemesini yapacak olduğumuz nebulizatörümüz Omron marka nebulizatör. Omron C101. Bu Omron C101 nebulizatörümüzün ilk olarak içerisinden çıkan parçaları tanıyalım. Ürünümüz görmüş olduğunuz gibi şöyle bir kutunun içerisinde geliyor. Ana kompresörümüz bu şekilde. Bakın ana nebulizatörümüz bu şekilde. Nebulizatörümüzün şurasından çalıştırma işlemini yapıyoruz. Bakın 0 ve 1 olarak gözüküyor. Buradan çalıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şurada hava filtremiz var. Bakın onu da sizlere özellikle göstermek istiyorum. Burada hava filtremiz var. Şu şekilde kuvvet uyguladığımız zaman burası açılıyor. Açıldığı zaman şurayı sizlere kameradan inşallah gözüküyordur diye umut ediyorum. Burada filtremiz mevcut. Bu filtremizin 70 kullanım, en fazla 70-80 kullanımdan sonra rengi değiştiği zaman değiştirilmesi gerekiyor. Böyle bir filtremiz var. Yeri çok rahat bir şekilde çıkartılıp değiştirilebiliyor. Burada yani herhangi bir sıkıntımız yok. Burada nebulizatörümüzün şu kısmında hava alacak olduğu, hava akışının sağlanmış olduğu petekleri mevcut. Ön ve arka tarafta hava akımının sağlandığı petekler mevcut. Çok fazla bir ağırlığı yok. Gayet küçük ve kullanışlı olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şurada bizim nebulizatör kitini takacak olduğumuz çentimiz var. Bakın şu şekilde koyduğumuz zaman buraya bu şekilde kitimizi takma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bu ana mekanizmamız, ana gövdemiz, ana makinamız bu şekilde. Şimdi kutunun içerisinden çıkan parçaları gösterelim. Şu şekilde hava akışını sağlayan hortumumuz mevcut. Şu şekilde 2 adet maskemiz var. Bunların bir tanesi büyükler için, diğeri bebekler için kullanabileceğimiz maske. Bu maskelerin de şekilleri bakın şu şekilde göstereyim. Her maskenin şekli aynı olmayabiliyor. Değişik şekiller ve görüntüleri olabiliyor. Onları da bu şekilde görmüş olun. Şurada bizim bazen çocuklar durmadığı zaman ağızdan vermemiz gerekebiliyor. Ağızdan verecek olduğumuz kitimiz var. Buharı bu parça yardımıyla ağızdan veriyoruz. Bazen de burundan vermemiz gerekebiliyor. Bakın şu kısımda 2 adet deliğimiz mevcut. Bu şekilde burundan vermemiz gerektiği zaman da bu parçayla verme işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada da adaptörümüz var. Bu parçamızın ismi de adaptör. Şu parçamızın ismi de nebulizatör kiti. Evet, bu kitimiz de bu şekilde. Bu kitimizi bakın şöyle bir tur çevirip kapatabiliyoruz. Bu kitimizi bu şekilde çıkartıyoruz ve ardından iç kısmını sizlere gösteriyorum. Bakın burası da bizim ilacı koyacak olduğumuz haznemiz. İlacımızı buraya koyuyoruz. Şuradaki şu mavi plastik parçamız sayesinde dökmüş olduğumuz Ventolin olsun, diğer buhar olsun, bu şekilde burnumuza çıkma işlemini buradan bu parçamızda gerçekleştirmiş oluyor. Genel itibariyle parçalarımızı tanıttık. Kutunun içerisinden bu saymış olduğumuz parçalar çıkıyor. Şimdi burada şu parçamızın şurasında bakın yazıyor. İlaç haznenin şurasında en az 2 milim ilaç olması gerekiyor. Maksimum 12 milim. 2 milim 12 milim olacak şekilde ilacımızı koymamız gerekiyor. Eğer ki 2 milimin altında ilaç koyacak olursak burada işlem gerçekleşmiyor. 2 milim ve üzerinde ilaç olması gerekiyor. Maksimumda 12 milim olması gerekiyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu nebulizatör kitimizi güzelce koyup ve güzelce çevirerek kapatıyoruz. Bakın şu şekilde kapatma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bu parçaları nasıl takacağız? Üst parçamızı bu şekilde taktıktan sonra adaptör olarak adlandırdığımız parçamızı yerine takıyoruz. Bakın adaptörümüzü yerine taktık. Ardından diğer hangi parçayı kullanacaksak onları takacağız. Onu da sizlere gösterelim. Burada hava filtresinin, hava akışının çıktığı yer var demiştik. Burada hava alacak olduğumuz hortumun bakın şurada yeri var zaten. Güzelce buraya oturtuyoruz.
Bazen bu oturtmada sıkıntı yaşayabiliyoruz. Tamamen geçtiğinden emin olmamız gerekiyor. Bakın şu şekilde kuvvet uyguluyoruz. Tamamen sıfır olacak şekilde geçirdik. Ardından bu kitimizi şu kısma bağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın nebulizatör kitinin alt tarafına güzelce hava hortumunu bağlıyoruz şu şekilde. Ardından burada nasıl bir uygulama yapacaksak, yani burundan yapacaksak şu kitimizi takıyoruz. Bakın burun parçamızı yerine takıyoruz yine aynı şekilde. Veyahut da ağızdan uygulama yapacaksak şu parçamızı yerine takıyoruz. Onu da bu şekilde geçiriyoruz. Görüntüsünü de sizler görmüş olun. Veyahut da maske ile uygulama yapacak isek maskemizi tamamen buraya güzelce yerleştiriyoruz ve görüntü itibariyle bu şekilde duruyor. Küçük bebekler için olan maskemiz bu şekilde. Büyükler için takacak olduğumuz maskemiz var. Büyükler için maskemizi takalım. Büyükler için olan maskemizde bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi burun ve çene kısmımızı tamamen kaplayacak özelliğe sahip bir maske olduğunu sizlere söyleyebilirim. Burada akıllara şu soru gelebilir. Bunu ne kadar kullanabiliriz? Ne zaman değişim yapmamız gerekiyor? Burada bakın şu burunluk, ağızlık ve maskeyi ortalama kullanma kılavuzunda 100 ila 120 kullanım neticesinde değiştirilmesi gerektiği söyleniyor. Bunu bu şekilde yapabiliriz. Yani 120, 130, 140 artık sizin kendiniz zaten duruma göre ölçersiniz. Belli bir kullanıma geldikten sonra değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Veyahut da her kullanımdan sonra dezenfekte işlemini güzelce gerçekleştirirsek biraz daha uzun kullanım sağlayacağını düşünüyorum kendi adıma. Peki dezenfekte işlemini nasıl yapacağız? Burası önemli bir konu. Buradaki dezenfekte işlemini nasıl yapacağız? Buraları normal ıslak bir bez olur ve hatta bunu duruma göre silme işlemini gerçekleştirebiliriz. Bu ağızlık için, bu maskeler için bahsediyorum. Maskelerimizi güzelce suyumuzu kaynatacağız. Suyumuz kaynadıktan sonra temiz bir bezimizle güzelce maskelerimizi dezenfekte etme işlemini gerçekleştireceğiz. Bunlar cepte. Peki bunun dışında nebulizatör kitini nasıl dezenfekte edeceğiz? Burunluğu nasıl dezenfekte edeceğiz? Ağızlığı nasıl dezenfekte edeceğiz? Kullanma kılavuzunu incelediğimiz zaman bunların kaynar suda 15-20 dakika boyunca kaynatılabileceği yazıyor. Kaynatılarak dezenfekte edilebileceği bilgisi yer alıyor. Peki kaç kullanımdan sonra değiştirmemiz gerekiyor? 20 defa kaynatma işlemi yaptıktan sonra da şu 3 parçamızı nebulizatör kiti, burunluk ve ağızlığımızın da değişim işlemini yapmamız gerekiyor. Bunları da bu şekilde dezenfekte işlemini yapmamız, her uygulamadan sonra kesinlikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ürünlerimizi daha uzun süreyle kullanabilmemiz için bu makinamızda dikkat etmemiz gereken diğer bence en önemli hususlardan bir tanesi hava filtresi. Bakın sizlere göstermiştik hava filtresinin olmuş olduğu yeri. Orada küçük bir bez parçası var. Bu hava filtresinin de ortalama 70 ila 100 kullanım sonrasında değiştirilmesi gerekiyor. Bunu da nasıl anlayacağız? Hava filtresinin o kullanımları sağladıktan sonra rengi değişiyor zaten. Değişik bir renk alıyor. Ondan sonra da bu hava filtresinin kesinlikle ama kesinlikle değiştirilmesi gerekiyor dostlarım. Buradaki malzemelerle alakalı ön bilgi olarak bunları sizlere verebiliriz. Burada şunu karıştırmamanızı istiyorum. Bakın şu bizim hava hortumu ile maskeler kesinlikle kaynatılmıyor. Bakın şu iki parçayı kesinlikle kaynatmıyorsunuz. Bunlar kaynatmaya uygun değil. Evet, diğer bir merak ettiğiniz konu ses desibel seviyesi nedir? Bu ürünümüzün ses desibel seviyesi 58 desibele tekabül ediyor. Sesli mi değil mi onun da canlı uygulamasını gerçekleştireceğiz. Burada birazcık da bu makinede karşılaşılabilecek olan sorunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan neler var? Buradaki nebulizatörümüzü açtınız, kompresörümüz çalışıyor. Yani makinamız sesli ve güzel bir şekilde çalışıyor. Ama nebulizasyon işlemi gerçekleşmiyorsa nerede hata yapmış olabiliriz onu söyleyeceğim. Öncelikle hava hortumunun hem kompresöre hem de nebulizatör kitine tamamen takılı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Eğer ki tamamen takılı ise hava hortumunda ezilme veya bükülme olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunda da bir sıkıntı yoksa hava filtremizi kontrol edeceğiz. Hava filtremiz kirlenmiş mi, değişimi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Buna bakmamız gerekiyor. Eğer ki bunda da bir sıkıntı yoksa koymuş olduğumuz ilacın 2 milimin altında olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer ki makine çalışıp nebulizasyon işlemi gerçekleşmiyorsa bu saymış olduğum hata ve işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Burada şöyle bir sorunla da karşılaşabilirsiniz. Makine çalışırken aniden duruyor. Açtınız, nebulizasyon işlemi başladı, tık makine durdu. Burada termal devre kesici dediğimiz makinamızın içerisinde yer alan devre kesicimiz var. Bu devreye girmiştir. Bunun da sebepleri vardır. Bunun sebebi nedir? Ortam sıcaklığı 40 santigrat derecenin üzerine çıktığı zaman
Burada makine kendisinin termal devre kesicisi devreye girerek makineyi kapatır. Peki 40 derecenin üzerine nasıl çıkar diyeceksiniz. Bu makineyi kutusunun içerisinde çalıştırırsanız, şuradaki hava alacak olduğu hava filtrelerinin ön ve arkasını kapalı tutarsanız makine ısınmaya başlar. Bu ısınma neticesinde 40 santigrat derecenin üzerine çıktığı zaman termal devre kesici devreye girerek makinamızı otomatik olarak kapatacaktır. Burada şu hava filtrelerinin ön ve arka kısmı kapandığı zaman yine aynı şekilde makine kendini korumaya alarak kapanacaktır. Bunun da sebepleri bundan kaynaklanıyor olabilir dostlarım. Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Burada son olarak deneme işlemine geçmeden, çünkü sizlerle bir deneme yapacağız. Bu parçaları güzelce sizlere anlattığımız şekilde makinamıza takacağız. Ve ardından içerisine ventolinimizi koyacağız ve nasıl buhar verdiğini, nasıl bir buhar çıkışı olduğunu göstereceğiz. Son olarak bir konuya da değinmek istiyorum. Bir ürün aldığımız zaman neye dikkat ederiz en çok? Yedek parçası var mı? Yedek parçası çokça istediğimiz şekilde istediğimiz yerden temin edebiliyoruz mu? Önemli konulardan bir tanesi benim kendi yapmış olduğum araştırmalar neticesinde. Bu yanlış da olabilir veya ben eksik de araştırma yapmış olabilirim. Benim yapmış olduğum araştırmalar neticesinde maalesef bu ürünün yedek parçalarında çok fazla olmadığını tespit ettim. Nasıl çok fazla olmadığını tespit ettim? Kit halinde satılıyor. Yani şuradaki hava hortumu ve şuradaki nebulizatör kiti olarak adlandırdığımız kısım ve maskeler. Bunların hepsi bir kit olarak satılıyor. Şu an yanlış hatırlamıyorsam güncel fiyatı 170 TL. Sadece bu yedek parçaların. İyi de benim bu hava hortumuna ihtiyacım yok. Şu burunluğa ihtiyacım yok. Ağızlığa ihtiyacım yok. Farz edelim sadece maskeye ihtiyacım var. O zaman nasıl yapacağız? O zaman çözümünü ben bulamadım dostlarım. Sadece bu kit şeklinde var. Böyle bir saçmalık var maalesef bu makinede. Biz bunu araştırırken bunu çok fazla dikkat etmedik. Sonradan aklıma bir takıldı bu konu. Bu konu üzerine biraz eğildiğim zaman böyle bir durumla karşılaştım. Vardır diye düşündüm. Medikalcilere direkt sormadım. Sadece bu internet siteleri üzerinden yapmış olduğum araştırmada böyle bir sorunla karşılaştım. Maalesef bu yedek parçalar ayrı ayrı tek olarak satılmıyor. Tüm olarak satılıyor. Burada da artık ya tamamen 200-300 kullanım yapacağız. Yani maksimum seviyede kullanımımızı yaptıktan sonra tüm parçaları alıp o şekilde değiştireceğiz. Peki bozulursa ne yapacağız? Bozulursa ne yapacağımızı inanın ben de bilmiyorum. Çünkü internetten yapmış olduğum araştırmalarda maalesef ayrı ayrı satılan yedek parçalarını tespit edemedim. Bundan da bilginiz olsun. Bozuldu mu diyecek olursanız kaç seferdir kullanıyoruz? Bunu yaklaşık bir 3-4 aydır kullanımımız var. Aktif olarak kullanıyoruz. Buhar vermemiz gereken durumlar meydana geldi. 2 kişi de kullanımını yaptık. 2 çocukta söyleyelim. 2 çocukta kullanım işlemini gerçekleştirdik. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Biz gayet memnunuz totalde baktığımız zaman. Hem kompresörlü olması, hem makinenin güçlü olması, hem buhar çıkışının bizim için gayet güçlü ve yeterli olmasından dolayı makineden biz memnunuz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ama yedek parça olayında böyle bir sıkıntı olduğunu bilmenizi istiyorum. Bunu bilerek tercih yapmanızı istiyorum. Veyahut da bunu bir medikalden alıyorsanız yedek parça konusunu kesinlikle ama kesinlikle sormanız gerektiğini hatırlamanızı ve bilmenizi istiyorum dostlarım sizlerden. Bu konuyu da bu şekilde netleştirmiş olalım. Şimdi gelin hep birlikte parçalarımızın montaj işlemini gerçekleştirelim. İlk olarak filtre kısmına hava hortumumuzun bir kısmını takıyoruz, bir ucunu takıyoruz. Ardından nebulizatör kitinin alt tarafından hava hortumumuzu takıyoruz ve ardından maskemizi takma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın aynen bu şekilde işlemleri takip ve ettiğiniz zaman hazır hale gelmiş oluyor ürünümüz. Şimdi gelin hep birlikte içerisine ilacımızı koyalım ve çalıştırmaya başlayalım. Burada ilacımızı nebulizatör kitinin içerisine şuradan da dökebilirsiniz. Tercihe göre açıp da dökebilirsiniz. Biz açıp da dökmeyi tercih ediyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu kısmımıza şu anda ilacımızı ekliyoruz. Burada bir adet ilaç var elimizde. Bu ilacımızı ekleyelim sizler için. Sizler de görmüş olun bu kitimizden ne kadar buhar çıkıyor, istediğimiz kaliteyi elde edebiliyor muyuz? Onu da görmüş olun. Bakın şu şekilde güzelce ilacımızı içerisine sıkıyoruz. İlacımızı bu şekilde sıktıktan sonra nebulizatör kitimizin kapağını güzelce kapatıyoruz. Burası önemli. Kapağımızı kapattıktan sonra şimdi makinamızı biri alıp çalıştıracağız. Kameramızla şu kısımlara yakınlaşacağız. Buharın çıkışını görmenizi istiyorum. Bakın görüyor musunuz? Buhar nasıl çıkıyor? 10 numara 5 yıldız olarak adlandırabileceğimiz efsane bir buhar çıkıyor. Şu anda buharı net bir şekilde kameradan göründüğünü ümit ediyorum. Efsane bir buhar çıkarışı var. Yani bu makinenin buhar çıkarışına 10 üzerinden 10 vereceğimizi sizlere söyleyebiliriz.
Evet dostlar, buhar çıkışını gördünüz. Efsane bir buhar çıkarışı var. Burada bu makina gürültülü mü gürültülü değil mi konusu var. Bir de onu da zaten dinlemiş oldunuz. Bir de kamerayı makinamıza çalışırken yaklaştıralım. 58 desibel bir gürültüye sahip olduğunu söylemiştik. Ne kadar gürültülü olup olmadığını sizler test edin. Çok gürültülü de değil, az gürültülü de değil, orta gürültüde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi makinamı tekrardan çalıştırıyorum. Bakın buhar hala çıkmaya devam ediyor. Makinamızın sesi de bu şekilde. Şimdi burada buharın ne kadar güzel çıktığını gördünüz. Bunun bir de önemli bir noktası var. Ne diyeceksiniz? Şu nebulizatör kitini, yani sağ elimde tutmuş olduğum bu nebulizatör kitini dik tutmamız gerekiyor. Yani şöyle tutarsak olmaz. Bunu verdiğimiz zaman dik olacak. Dik olduğu zaman bu nebulizatör kitinden %100 verim sağlıyoruz. O yüzden bakın buhar çok net bir şekilde çıkıyor. Sizin de kesinlikle çocuğunuza, bebeğinize bunun uygulamasını yaparken dik bir şekilde uygulamanızı istiyorum. Buna büyük bir önem ve özen göstermenizi istiyorum dostlarım. Evet dostlar, bu Omron C101 nebulizatör makinesinin detaylı tanıtımını sizlere anlattık. Bizler memnun muyuz? Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Biz gayet memnunuz. Sizlere de tavsiye edebileceğimiz bir ürün. Çünkü buhar çıkışından gayet memnunuz. Kalitesinden memnunuz. Şu ana kadar bize bir problem yaşatmadı. Sizlere de tavsiye edebileceğimiz bir ürün. 10 numara diyebileceğimiz bir ürün mü değil mi konusunda 10 numara diyemiyorum. Çünkü yedek parçası benim hoşuma gitmedi. O yüzden ben bu ürüne 8 yıldız verdiğimi sizlere çok rahat bir şekilde söyleyebilirim dostlarım. Bu şekilde bu ürünün de değerlendirmesini yapmış oldum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.